Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle hiçbir indikatörün %100 fayda sağlamadığını, hata payının olduğunu, sizlere sadece fikir verdiğini lütfen unutmayın. Bugün anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizler için 8 tane eğer kullanmayı bilirseniz %90-95 bandında fayda sağlayacak güzel indikatörler seçtim. Gelin birlikte incelemeye başlayalım. İlk indikatörümüz göstergeler bölümünü açıyoruz. Buraya RSI Trend yazıyoruz. İndikatörümüzü seçiyoruz. En üstte çıktı bakın arkadaşlar. Gelin birlikte çalışmış mı çalışmamış mı beraber inceleyelim. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bir hissede istediğiniz zaman diliminde açabilirsiniz ve RSI genelde 0 ile 100 arasında in çık yapar. 0 aşırı satış bölgesidir ve fiyatın genelde dibe yakın olduğu bölgelerdir. 100 bölgesi ile ise aşırı alım bölgesidir ve fiyat artık en yukarılardadır. Yani satış yeme zamanı yaklaşmıştır. Böyle değerlendirebiliriz. Şimdi bu indikatörümüz de 0 ile 100 arasında in çık yapmakta. Bakın kırmızı renk yandığında artık fiyatın diplere yakın olduğunu, yeşil yandığında artık tepelere yakın olduğunu görebilmekteyiz. Bizim borsamızda işimize yarayacak olan şu kırmızı nokta. Siz bunu 15 dakikada açarsanız 15 dakikalığa göre verir, 2 saatte açarsanız 2 saatliğe göre verir. Ben incelemelerimi bugün 30 dakikalık bazda yapacağım. Haydi birlikte bakalım. Bakın kırmızı renk yandı. Bizim işimiz sadece kırmızı renk ile. Bakın kırmızı renk yandı. Fiyat buradan dip yapmış ve dönmüş. Bakın burası yeşilmiş mesela. Tepeden satış yemiş. Devam edelim sadece kırmızılar. Mesela şuralar bizi ilgilendirmiyor. Herhangi bir alım satımımıza faydası yok. Mesela şuralarda kırmızılar yanmış. Bakın fiyat buralardan toparlayıp devam etmiş. Devam edelim. Bakın şuralarda kırmızılar yanmış. Gördüğünüz gibi fiyat bir süre yatay gitse de yukarıya devam etmiş. Geçmişe doğru bakalım. Burada yine kırmızı yanmış. Fiyat yükselişe başlamış. Kırmızı yanmış. Az da olsa yükselmiş. Kırmızı da yükselmiş. Kırmızı da yükselmiş. Devam edelim. Yine kırmızı da yükseliyor. Yine kırmızı da yükseliyor. Buradaki yükselişler arkadaşlar ufak gözüküyor ama %3, %5 yükselişler bunlar hep. Özellikle hani trade yapanlar için faydası olabilir. Bakın yerine kırmızı 2 defa yanmış, yükselmiş. Kırmızı yanmış, yükselmiş. Aynı şekilde kırmızı da tepki almış, kırmızı da tepki almış, yine almış. Yani bu indikatör de kendinize fayda sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz. 15 dakikalık bir işlem mi yapacaksınız? Açarsınız. Kırmızı yandığında örnek veriyorum kademeli alım yapabilirsiniz ve yükselişi bekleyebilirsiniz. Ya da orta vadeci misiniz? 4 saatlik bazdan günlük bazdan açıp bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Sıradaki indikatörümüze geçelim. Fightero Bonds. İsmini yazdım arkadaşlar. Fight yazdığınızda zaten çıkıyor. Bakın Fightero Bonds. Bunu seçtim. Bu indikatör ne işe yarıyor? Öncelikle kırmızı ve yeşil çizgileri kendisi otomatik çizmekte. Yeşil çizgiler artık fiyatın dibe yakın olduğunu, kırmızı çizgiler artık fiyatın tepelere yakın olduğunu göstermekte. Siz bunu kendinize şu şekilde yontabilirsiniz. Fiyat yeşile düştüğünde alayım, yükseldiğinde satayım. Veya elimde ürün varsa kırmızıya geldiğinde satayım gibi değerlendirebilirsiniz. Bilmeniz gereken tek şey alt çizgiye temas etmesi, üst çizgiye temas etmesi. Ortadaki hareketler bizi ilgilendirmiyor. Gelin birlikte inceleyelim. Bakın alt çizgiye dokunmuş tepki almış. Dokunmuş tepki almış. Bakın tepkisini almış. Bir daha, bir daha. Devam edelim.
Bakın üst çizgiye dokunup satış yemiş. Buralarda herhangi bir temas yok. Dokunmuş satış yemiş. Dokunmuş satış yemiş. Bakın burada alt çizgiye düşmüş, tepki almış. Burada aynı şekilde üstten satış, altlardan tepki almış. İncelemeye devam edelim. Bakın şuralarda dokunmuyor. Buradan üstten satış yiyor. Üstten satış yiyor. Bakın alt çizginin altına sert inse bile toparlamış. Dokunup üst çizgiye gitmiş. Yine üstten satış, alttan tepki, alttan tepki, üstten satış. Burada da satış, burada da alım tepkisi. Bakın şu anda canlı grafik bu yükselmekte. Yani burada kırmızı çizgiye kadar gidebilir. Örnek veriyorum, siz bunda kısa vade trade yapıyorsanız kırmızı çizgide satabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi canlı grafik yükseliyor şu anda. Fightero Bands'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Alt çizgiden al, üst çizgiden sat mantığı yapabilirsiniz. Ancak düşüş trendlerinde biraz profesyonel olmanız gerekmekte. Bunu kapatıyorum. Sıradaki indikatörümüze bakarım. Yine Fightero'dan. Fightero Estimator. Bunu açıyoruz. Bu indikatör ne işe yaramakta? Bu indikatör size önceki hareketleri baz alarak kısa vade ilerisini tahmin etmekte. Bakın bu indikatör önümüzdeki birkaç saat yükselişi öngörüyor. Sadece tahmin ediyor. %100 olacak diye bir şey yok. Ama size trade yapıyorsanız fikir verebilir. Bakalım mesela 1 saatlikte de yükseliş öngörüyor. Ayrıca arkadaşlar 30 dakikalığı geri açayım. Bu tahmin eden indikatörde bakın al sinyali yanıyor yükseliş öncesi, sat sinyali yanıyor düşüş öncesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Al yanıyor, sat yanıyor. Kırmızı çizgi düşüş trendini, yeşil çizgi yükseliş trendini temsil ediyor. Bu indikatörümüzde de anlatacağımız şeyler bu kadar. Sıradaki indikatörümüz. Göstergeler bölümüne Heikin Aşi yazıyoruz. Heikin Aşi osilatör. Bunu seçtik arkadaşlar. Bu indikatör yine RSI bazlı bir indikatör ve bilmemiz gerekenler şunlar. Üstteki kırmızı bölge artık fiyatın tepelere yakın olduğunu ve düşüşün yakın zamanda gelebileceğini, alttaki yeşil bölge artık diplere yakın olduğumuzu ve artık alımın gelebileceğini bize öngörmemizi sağlıyor. Ne demiştik? RSI 0 ile 100 arasında in çık yapar diye. Bu yeşile değdiğinde evet tepki alabilir, ancak bazı durumlarda yeşilin en altına kadar gidebilmekte. Yani yeşilin altına ne kadar giderse orası aslında o kadar dibe yakın bölgedir. Gelin birlikte inceleyelim, bakalım çalışmış mı? Bakın burada yeşil noktaya dokunmuş, fiyat da burada dip yapmış, dönmüş. Yeşile dokunmuş, fiyat dönmüş. Bakın tam tersi, kırmızı tepedeymiş, satış yemiş. Bakın tepedeymiş, satış yemiş. Şu ortalar bizi ilgilendirmiyor. Bizim için sadece dipte ve tepede olması önemli. Borsamızda dipte olması önemli. Bakın yine dibe gelmiş, yeşile dokununca dönmüş. Bakın tepeden satışını yemiş. Tepedeymiş, geri çekilmesini yapmış. Bakın şurada, tam şurada dokunmuş, oradan dönmüş. Mesela şurada düşüşteyken hisseye girmemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, bu indikatöre baksaydınız zaten buradan geri çekildiğini görür ve şuralardan almazdınız. Devam edelim, birkaç daha bakalım. Çalışmadığı yerler olmuş mu hiç? Mesela şurada aşırı tepedeymiş, biraz yatay gitmiş ama geri çekilmiş. Şurada mesela dibe gelmiş, bir müddet yatay gidip toparlamış. Burada tepedeymiş, satışını yemiş. Yani indikatör çalışıyor arkadaşlar. Bu indikatörü de kendinize uygun şekilde kullanabilirsiniz. Sıradaki indikatörümüze bakalım. Göstergeler bölümüne SCAF yazıyoruz.
En üstte Scuff Trend Cycle. Bunu seçtim. Bu indikatörümüz ne işe yarıyor? Hemen söyleyeyim. Bakın yine RSI benzeri bir mantığı var. Kırmızı bölgeler dibe yakın olduğumuzu, yeşil boyalı bölgeler tepeye yakın olduğumuzu göstermekte. Evet, bu indikatörde de mesela bir tane hisse alacaksınız. Yeşil yanıyorsa oradan almamanız gerekiyor. Çünkü tepeye yakın yerler. Bakın yeşil. Bazen oluyor çünkü. Hisse yükseliyor, yükseliyor. Evet, bu hisse uçacak, kaçacak diye tepeden alanlarımız oluyor. Halbuki RSI şişmiş durumda. RSI 100'e yakın durumda. Yani dipten alan insanlar artık kar satışı yapacaklar. O yüzden buradan alırsanız terste kalırsınız. Kırmızı bölgeleri beklemeniz gerekiyor. Bakın kırmızı bölgeye düşmüş ve fiyat diplere yakınmış, dönmüş. Evet, her zaman çalışmayabilir. Mesela şurada kırmızıya şurada düşmüş, az bir şey yükselmiş. Şurada kırmızıya düşmüş, yükselmiş. Mesela şurada kırmızıya düşmüş, yükselmiş. Birkaç daha geçmişe doğru bakalım. Mesela şuralar kırmızıymış, tepkisini almış. Kırmızı tepkisini almış. Şu bölge mesela kırmızıymış, biraz yatay gitse de toparlamış. Bakın kırmızıymış, tepkisini almış. Bu indikatörün de çalışma mantığı bu şekilde. İndikatörünüzü açarsınız, zaman diliminizi seçersiniz. Alım yapacaksanız mümkün olduğunca diplerde almaya çalışın. Çünkü RSI size mümkün olduğunca fiyatla doğru orantılı gider ve tepeye mi yakın, dibe mi yakın size zaten fikir verebilir. Sıradaki indikatörümüze bakalım. RSI Cyclic. İndikatörümüzü açalım, bakalım bu nasıl çalışıyor. Bakın şu en üstte RSI Cyclic Smoothed. İndikatörümü seçtim. Evet, bu indikatör mantığı şu. Bakın şu mavi çizgiler dip ve tepeleri temsil ediyor. Ortadaki mor çizgiyi takip edeceğiz. Mor çizgi mavinin altına indiğinde artık fiyat diplere yakındır. Mavinin üzerine çıktığında artık tepelere yakındır. Bunları bilsek yeterli arkadaşlar. Gelin birlikte inceleyelim. Bakın mor maviye değmiş. Bakın satışına başlamış. Mor mavinin altına inmiş. Bakın alımlar gelmiş. Maviye değmiş, alım gelmiş. Üstündeymiş, satış gelmiş. Mesela şurada dokunmamış. Dokunmadıysa bizi ilgilendirmiyor. Şurada altına inmiş ve fiyat yükselmiş. Yani altına indiğinde artık dibe çok yakınız demek. Siz bir strateji belirleyip buradan kademeli işleme girerek kar sağlayabilirsiniz. Yine tepedeymiş, satışını yemiş. Dipteymiş, alım gelmiş. Devam edelim. Bakın şurada aşırı alımdaymış. Yatayda ilerlese de geri çekilmesini yine de yapmış arkadaşlar. Şurada bakın altına sarkmış. Bir süre yatay gitse de yükselişini yapmış. Bu indikatörün de kullanım şekli budur. Üste geldiği zaman satış, alta geldiği zaman alış noktası. Bunu da kapattım. Sıradaki indikatörümüze bakalım. RSI VWAP. Bu indikatör ne işe yarıyor? Gelin birlikte inceleyelim. En üstte RSI VWAP Indicator. Hemen başa dönelim. Bakın bu indikatör de yine RSI mantığında çalışıyor. Üstte bir çizgi mevcut, altta bir çizgi mevcut. Kırmızı renk yandığında artık tepelere yakınız. Yeşil yandığında artık diplere yakınız. Bakın mesela bu indikatör şuralardaki dipleri göstermemiş. Demek ki bu indikatör biraz daha az sinyal veriyor. Hemen şurayı kapattım. Demek ki az sinyal veriyor ama bakalım bizim faydamıza olan işler yapabilmiş mi? Mesela bakın şurada yeşil yanmış ilk defa. Yeşil yanmış. Demek ki fiyat buralarda en diplere yakınmış. Buradan toparlanıp devam etmiş. Bakalım başka çalışmış mı?
Şurada kırmızı yakmış, buradan geri çekilmiş. Evet, şu bölgede bakın aşırı satış bölgesindeymiş, yeşil yakmış ve kademe kademe toparlanmış. Bu indikatör, evet, beraber baktık şu an. Hani çok fazla sinyal vermemiş, az vermiş ama yeşil olduğunda artık diplere yakınız, kırmızı olduğunda artık tepelere yakınız. Bunu anlayabiliyoruz. Sizinle birlikte diğer indikatörümüze bakalım. Göstergeler bölümüne Aging yazıyoruz. Aging yazdığımız zaman biraz bekliyorum arkadaşlar, açılmadı şu anda. Evet, Support Resistance Aging. Bunu tıklıyoruz. Bu destek direnç indikatörüdür. Hemen ilk baş tarafa gelelim. Bize ne faydası var? Bize destek ve direnç noktalarını çizmekte ve aynı zamanda destek ve dirençleri Excel şeklinde vermekte. Siz grafiğinizi hangi zaman diliminde açarsanız ona uygun destek ve dirençler veriyor, ona uygun da Excel veriyor. Mesela hissenizi aldınız. Nereden satacaksınız? Mesela size dirençleri yazmış. Satabileceğiniz noktalar, yani hissenizin satış yiyebileceği noktalar buralar. Düşüşlerde bakın desteklerini yazmış. Şu an 48.71. Düşüşlerde 46.20 ile 45.77 seviyesi önemli desteğiymiş. Mesela zaman dilimini değiştirelim. 15 dakikalık açtım. Bakın 2 tane direnç verdi, bir tane destek verdi. Zaman dilimimi 1 saate alayım. Bakın bu defada 2 tane direnç verdi, 5 tane destek verdi. Arkadaşlar, sizlere 8 tane indikatör anlattım. Aslında hiçbir indikatör bizlere %100 fayda sağlamamakta, sadece fikir verebilmekte. Sizlere faydalı olabilecek bu indikatörleri eğer kendi tarzınıza yorumlayabilir ve kendi stilinizle uygulayabilirseniz, işte o zaman bir şeyler kazanmaya başlayabilirsiniz. Ben sizlere sadece yol göstermeye, fikir aşılamaya çalıştım. Bu indikatörlerin bazılarını bizzat kendim kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Umarım sizlere de fayda sağlamıştır. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.